Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere haberini vermiş olduğum yeni Brawl Stars kahramanı Sprout'un tarifini bugün anlatmaya başlıyorum. Bugünkü videomuzda Brawl Stars Sprout'un fanus kısmını örerek başlayacağız. Mavi tonda ben bir ip kullandım. %100 koton bir iple öreceğim arkadaşlar. Sizler de bu tonlara yakın bir iple örgünüze başlayabilirsiniz. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 spiral örgü örerek örgümüze devam ediyoruz. İkinci sıramızda her sık iğne içinde bir arttırma öreceğim. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü arttırma, dördüncü arttırma, beşinci arttırma, altıncı arttırma. Bu sıramızda toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 3. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 18 adet sık iğne olmalı. Geldik dördüncü sıramıza. Bir sık iğne, bir arttır, 2 sık iğne, 1 2 bir arttır, 2 sık iğne, 1 2 bir tane arttır, 2 sık iğne, 1 2 bir arttır, 2 sık iğne, 1 2 bir arttır, 2 sık iğne, 1 2 bir arttır ve bir sık iğne sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. 5. sıra 3 sık iğne, 1 2 3 bir arttır, 3 sık iğne, bir arttır. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Bu sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Şimdi geldik 6. sıraya. 2 sık iğne, 1 2 bir tane arttır, 4 adet sık iğne, 1 2 3 4 bir tane arttır, 4 sık iğne, 1 2 3 4 bir arttır, 4 sık iğne, 1 2 3 4 bir arttır,
4 sık iğne, 1 2 3 4 bir arttır, 4 sık iğne, 1 2 3 4 bir arttır, 2 sık iğne ve sırayı tamamladım. Bu sıramızda da 36 adet sık iğne olmalı. Sıra 7. 5 sık iğne, 1 2 3 4 5 bir arttır, 5 sık iğne bir arttır. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar edelim. Bu sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Sıra 8. 3 sık iğne, 1 2 3 bir arttır. Şimdi 6 sık iğne, 1 2 3 4 5 6 bir arttır, 6 sık iğne, 1 2 3 4 5 6 bir arttır, 6 sık iğne, 1 2 3 4 5 6 bir arttır, 6 sık iğne, 1 2 3 4 5 6 bir arttır, 6 sık iğne, 1 2 3 4 5 6 bir arttır, 3 sık iğne, 1 2 3 sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sıramızda toplam 48 adet sık iğne olmalı. Şimdi arkadaşlar geldik 9. sıraya. 9 ile 16. sıralar arası, 16. sırada dahil her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde 8 sıra örelim. Evet arkadaşlar, sıralarımızı tamamladık. Şimdi yeni sıramızda 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane azaltma öreceğim ama bu azaltmayı şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın, buraya batacağım ve yandaki sık iğneden çıkacağım arka taraftan ve azaltmamı yapıyorum. Bir kez daha göstereceğim. 1 2 şimdi buradan batıyorum. Yan taraftaki sık iğneden çıkıyorum. Ve azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 sık iğne, bir azaltma, 2 sık iğne, bir azaltma. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 18. sıradayız. Bu sırada da yine 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 yine bir tane
gösterdiğim şekilde azaltma öreceğiz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sıra sonunda burada buluşalım. 19. sıradayız. Bu sırada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltacağım. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edeceğim. Bir sık iğne, bir azaltma, sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Evet, geldik 20. sıramıza. 20. sırada bir tane sık iğne örüyorum. Yine bir tane azaltma öreceğim. Bir sık iğne, bir azaltma, sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Evet, böylece son sıramızı da bitirmiş olduk. Burada arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne olmalı. Burada bitiriyoruz çalışmamızı. Şimdi içini elyafla dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, ben elyafla doldurdum. Gördüğünüz gibi sprout'un fanus kısmını oluşturan bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar örgümüze sarı iple devam edeceğiz. Bu surat kısmını oluşturan tabanı öreceğiz. Sarı ipimizi alalım ve örgümüze devam edelim. Başlangıçta 7 adet zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. İkinci zincirin içinden itibaren 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane zincir çekeceğim, geri döneceğim. Yine 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekip geri döneceğim. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekip geri döneceğim. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekip geri döneceğim. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Gördüğünüz gibi bir tane kare oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bu karenin etrafına bir tur döneceğiz. Bir zincir çekeceğim. Buradan devam ediyorum. Artık geri dönmüyorum. Şimdi şuraya arkadaşlar bir tane sık iğne örüyorum. Aynı yere bir tane daha. 2. Sonra şuraya bir tane. 3. Bu boşluğa 4. Yanına 5. Buraya
6. Şimdi bu köşe noktaya aynı yere 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi buradan itibaren devam edeceğim. 1 2 3 4 5 köşeye geldim. 6 aynı yere bir tane daha sık iğne öreceğim. Sonra bu tarafa dönüyorum. Buraya bir tane, 1 bu boşluğa 2 yanına 3 buraya bir tane, 4 bu boşluğa 5 tam köşeye 6 aynı yere bir tane daha sık iğne öreceğim ve bu tarafa döneceğim. Örgüme devam edeceğim ve sıra sonuna kadar örerek tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bitişin nasıl yapılacağını göstermek istiyorum size. Şimdi ipim bu durumdayken keseceğim. Uzun keselim, dikiş payı bırakalım. Çünkü bunu da kafaya dikeceğimiz için, yüzü buraya dikeceğimiz için uzun ipe ihtiyacımız olacak. İpi uzun bırakalım, keselim. İpimizi bu aşamadayken kestik ve çekeceğim burada. Şimdi gizli bağlantıyı nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Şimdi burada kalmıştık arkadaşlar. Bakın içinden çıkıyor iplik. Şimdi şurada buradaki sık iğnenin, başlangıçtaki sık iğnenin içinden geçireceğim. Altından, yani şu şekilde geçiriyorum. Bakın böyle. Sonra bunu tekrar içinden, bunun içinden dikeceğim. Böyle. Bakın böyle yaptığınız zaman burada bitişi gizlemiş oluyorsunuz. Daha düzgün bir bitiş oluşturmuş oluyorsunuz. Bakın şöyle karıştıralım. Bulalım orayı. Neresi olduğunu. Bakın burasıydı. Şimdi ipimizi bırakalım böyle. Daha sonra bu ipliği, bu parçayı buraya dikmek için kullanacağız arkadaşlar. Böylece fanusun üstündeki sarı parçayı da örüp bitirmiş olduk. Şimdi örgümüze bu kol kısmını örerek devam edeceğiz. Bize krem rengi, kırık beyaz ip gerekli ama beyaz değil. Beyaz sırıtacak, kötü duracak. Krem rengi ip ve cam göbeği mavi kullanacağız arkadaşlar. Bu kısım içinde pembe iplik kullanacağız. Ama bunu daha sonra örüp buraya dikiyoruz. Yani kolu örerken kolun bitiminde devam etmiyoruz burayı örmeye. Bu pembe parça sonradan örülüp dikilecek. Dolayısıyla şimdi kırık beyaz krem iplikle başlayıp mavi iple devam edeceğiz örgümüze. Kollarda kullanacağım ip renkleri bunlar arkadaşlar. Bu renkleri kullanarak bu parçayı öreceğiz. Krem rengi iple örgüme başlayacağım. Başlangıçta 12 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Birinci zincirin içine batıp zincir kaydırmayla birleştirip bir daire, halka oluşturuyorum ve bir zincir çekip sıra başı yapacağım. Çünkü ilerleyen sırada
renk değişikliği yapacağımız için sıra başlarındaki renk değişikliklerinin belirgin olmamasını istiyorum. Onun için bir zincirle çıkıyorum. Şimdi bu sırada her zincir içine bir tane sık iğne öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar her zincire bir sık iğne örüyoruz. Toplam 12 adet sık iğne örelim. İkinci sıradayız. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle ikinci sıraya geçiyorum. Şimdi yine bir sıra 12 tane sık iğne örelim arkadaşlar. Evet, sıramı birleştiriyorum. Şimdi ipliği keseceğiz. Mavi ipli örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Diş sık iğnesinin içine batarak ipliği geçiriyorum. Buradan bağlıyorum ipimi. Şimdi bundan sonra farklı çalışacağız arkadaşlar. 2 tane zincir kaydırma yapacağım. 1 2 tane sık iğne öreceğim. 2. Şimdi 4 tane yarım trabzan yapacağız. Ama şöyle yapacağız. İpimize dolayıp yapacağız. Şimdi buraya batıyorum. Önce bir taneyi, sonra üçünü birlikte. 1. Önce bir tane, sonra üçü birlikte. 2. Önce bir tane, sonra 3 tane ilmeği birlikte. 4. örüyorum. Şimdi 2 tane sık iğne, 1 2 2 tane zincir kaydırma yapacağım. 1 2. Şimdi burada sırayı birleştireceğim. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Şimdi bunu arkadaşlar tekrar edeceğiz. Yani bundan sonraki, şöyle göstereyim. Bu birinci sıra. Yani şuradaki toplam sırayı söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Yani toplam 5 sıra olacak. Biz birinci sırayı ördük. Aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Yani 2 tane zincir kaydırma, 2 sık iğne, 4 tane yarım trabzan, 2 sık iğne, 2 tane zincir kaydırma, toplam 5 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben 5 sırayı ördüm, tamamladım. Sizin de elinizdeki parçanın bu görüntüde olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrar krem rengi ipliği bağlayacağız. Yine 2 sıra, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde sadece sık iğne öreceğiz. 2 sıra öreceğiz. Şimdi ipliğimizi bağlayalım. Evet, ben krem rengi ipliğimi bağladım. 12 adet düz sık iğnemi ördüm. Şimdi tekrar bir sıra daha 12 adet sık iğne öreceğiz. Evet, bütün sıralarımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi elinizdeki şeklin böyle olması gerekiyor. Şimdi ipliği uzun bırakacağız. Çünkü buradan gövdeye dikeceğiz. Daha sonra dikiş payı bırakıp ipimizi keselim. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için ve kanalımın büyüyebilmesi için özellikle çok önemli hususlar arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren
haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.